Toparlarım. Ee, Yani bu konuşmada önceki konuşmalardan biraz daha farklı olarak yani genel başlık benziyor. Nöro görüntülemede üretici yapay zeka tekniklerinin kullanımı ham veriden klinik yorumlamaya kadar birçok alanda kullanılabiliyor bu teknikler. Örneklerini gördük, özellikle klinik olarak tanı koyma, incelemeler yapma konusunda. Ben daha erken aşamalarına geleceğim görüntüleme zincirinin. Oradan örnekler vermeye çalışacağım. Herhangi bir görüntüleme modalitesine bakarsanız bugün bu MR olabilir, tomografi, ultrason fark etmiyor. Bir seri veri akışı söz konusu. Verilerin toplandığı bir ham veri uzayı var. Bu her zaman görüntü uzayı olmak zorunda değil. Sonra o ham verilerden dokuların dağılımıyla ilgili uzamsal bir çözüm geliştirmek gerekiyor. Bu geri çatım aşaması. Ardından çıkan hacimsel veya kesitsel verilerde belirli analizlerle dokuların sayısal bir takım özellikleri veya bölütlemesi gerçekleştiriliyor. Nihai olarak da tabii bu tüm sayısal ve orijinalde toplanılmış olan görüntülerin bir arada değerlendirilmesiyle tanı konuluyor. Böyle seri bir akış var. Uzun vadede yapay zeka tekniklerinin genel olarak daha geniş perspektiften makine öğrenme tekniklerinin hedefi bu veri akışını veri toplanmasından en son tanıya kadar birleştiren bir algoritma ortaya koymak ve böylece her bir basamakta oluşabilecek hataları bütünleşik işlemeyle minimize etmeye çalışmak. Tabii bugün bu aşamada değiliz yapay zeka teknikleriyle. Daha çok bireysel basamaklarda elde ettiğimiz performansı en iyileme üzerine çalışmalar yürütülüyor. Sağ tarafta belirli örnekleri var. Burada işte görüntü temizleme, eksik görüntülerin geri kazanımı gibi veya bölütleme gibi farklı görevler mevcut. Ben daha çok manyetik rezonans görüntüleme ile çalışıyorum. MR'ın zaten %60-70 civarında klinik uygulaması sinir sistemi görüntülemesine ait. MR'ın bu anlamda diğer modellerden temel farkı da çok farklı doku kontrastlarını aynı cihazdan alabilmeniz farklı sekanslarla. Dokuların yapısal özellikleri ve birçok farklı işlevsel özelliğine aynı cihaz içerisinde non-invazif olarak erişebiliyoruz. Yapay zekanın MR'da yüksek potansiyeli bulunuyor diğer modalitelerde olduğu gibi, ama MR'da yüksek boyutlu görüntüleme verilerinin dışında belki temel bir fark, çok farklı kontrastla aynı anatomiyi inceleyebilmeniz. Buna ilave olarak da aslında MR'ın dezavantajı olarak görülebilecek bir şey, çok görece düşük sinyal gürültü oranları ve dolayısıyla uzun tetkik sürelerine sahip olması. Bu tabii klinik kullanımını kısıtlayan bir etken, ama aynı zamanda yapay zekanın da faydalarını artırabilecek potansiyel bir uygulama alanı. MR'da dolayısıyla bu tüm özellikleri bir araya koyarsak mühendislikte ters problemler olarak tanımlayabileceğimiz birçok zorlu ters problem var. Onlardan bahsedeceğim sonraki sunularda. Bu ters problemlerde aslında yapay zekanın yoğun olarak kullanıldığı genel problemler olduğu için orada etkin bir uyum söz konusu. Ben burada görüntüleme zincirinin en başındaki görevlere odaklanacağım çoğunlukla sunumun başlarında. Bunlardan örnek vereceğim. Örneğin MR tetkikleri uzun sürüyor dedik. Bunları hızlandırmak mümkün. Topladığınız veri miktarını azaltırsanız, işte yarısını alayım, 1/4'ünü alayım dediğinizde daha kısa sürede hastayı çıkartabilirsiniz, ama bunun bir yansıması var. O da üst sırada gördüğünüz gibi görüntü artifekleri oluşabilir. Hızlı görüntülemeye çalıştığınızda bunların temizlenmesi bir ters problemdir. Ya da aşağıdaki gibi örneğin bir protokol oluşturduğunuz farklı sekanslar var. Bunların hepsini toplayacak vaktiniz olmayabilir. Bir sonraki hasta sırada bekliyor olabilir. İçerideki hasta kooperatif olmayabilir, hareket etmiş olabilir, kullanamayabilirsiniz. Burada da eksik bir takım sekanslar oluşabilir. Bunların protokolde ve çekim sonrası geri kazanımı da yine benzer bir ters problem. Bu ters problemleri yapay sinir ağlarına çözdürebiliriz. Yani belirli bir girdi ve çıktı tanımladıktan sonra yapay sinir ağlarından aradaki dönüşümü öğrenmesini talep edebiliriz. Bu örnekte örneğin geri çatım için diyelim hızlandırılmış bir MR tetkiki yaptık. Artifact içeren bulanık ve gürültülü görüntüler ortaya çıktı. Bunların temizlenmesini talep edebiliriz. Ya da eksik bir kontrast ya da sekans varsa protokolümüz içerisinde toplanılmış olan kaynak kontrastlardan eksik olanı kestirmesini isteyebiliriz sinir ağından yine.
Bunu yapabilmek için ihtiyacımız olan temel girdi aslında bir veri seti oluşturmanız gerekiyor. Girdiler, bozukluk içeren, eksiklik içeren girdiler ve talep edilen, referans olarak alabileceğimiz kaliteli çıktıları içeren, uygulamaya göre değişir, binlerce veya milyonlara da ulaşabilir. Milyonlarca farklı örnek içeren bir veri seti oluşturduktan sonra sinir ağ modelinizi girdileri çıktılara dönüştürecek şekilde parametrelerle eğitebilirsiniz. Bu eğitimi başarılı yaptığınızda hedefimiz tabii artık bağımsız verilerde prospektif olarak valide ettiğimizde eğitilmiş modeli başarılı bir şekilde bu istenilen dönüşümü gerçekleştirebilmesi. Burada tabii teknik açıdan baktığınızda iki temel problem var. Birincisi hangi yapay sinir ağını kullanarak biz bu dönüşümü gerçekleştireceğiz? Burada çok farklı opsiyon var. Yüz binlerce parametre içeren modellerden milyarlarcaya kadar geniş bir spektrum var. Onu nasıl seçmeliyiz? Bir problem. İkincisi de modeli seçtikten sonra onun bilinmeyen parametrelerini hangi algoritma ile öğrenmek en mantıklı? Bu da gene uygulamaya göre karar verilmesi gereken ikincil bir teknik problem. Ben bu konuşmada bunların teknik detaylarına girmeyeceğim. Daha çok örnekler vermeye çalışacağım. Yakın zamanda kullanılan modellerden. Bizim laboratuvarımızda yapılmış çalışmalar tabii bunlar. Ama örnek açısından kapsam olarak güncel modellere bence anlatmak için kullandığım örnekler. Burada görsel dönüştürücü modellerden bir örnek veriyorum. MR görüntülerinde hızlandırılmış tetkiklerden kaliteli görüntü geri çatmak için kullanılıyor. Görsel dönüştürücü modeller, eğer ChatGPT ve benzeri programları kullandıysanız orada doğal dil modellemek için dönüştürücüler, transformerlar kullanılıyor. Onların görüntü işlemek için analogları olarak düşünebiliriz. Ve burada bir örnek sonuç var, geri çatım sonuçları. Sol tarafta evrişimli sinir ağları ve klasik teknikler var. Slater bizim tekniğimiz, dönüştürücü tabanlı bir model. Ve alt tarafta hata haritaları var. Gerçekten kaliteli görüntülerle geri çatımlar arasındaki farkları gösteriyor. Dönüştürücü model hataları daha aza indirgememizi sağlayabiliyor. Bu diğer model gene dönüştürücü tabanlı ama bu sefer eksik sekansları toplanılmış olan sekanslarda aynı birey içerisinde, aynı denek içerisinde kestirmeye göre tasarlanmış bir model. Ve burada da farklı kestirimler var. Yukarıdaki örneğin flare kontrastı eksik olan bir protokolde T1 görüntülerinden flare görüntüsünün kestirimine dair sonuçları gösteriyor. Altta da modaliteler arası bir dönüşüm var. Bilgisayarlı tomografi görüntümüz yok elimizde. Sadece MR'ı çekilmiş pelvik alanda deneyin. Ona dayanarak bilgisayarlı tomografi görüntüsünü kestiriyoruz. Tabii bu tarz kestirimler çok zorlu görevler çünkü kestirmeye çalıştığınız sekans veya modalite hakkında hiçbir veriniz yok elinizde. Dolayısıyla belirli bir miktar sapma anatomik olarak engellenemiyor ama genel yapıyı tutturup tutturamadığımıza bakıyoruz burada sonuç olarak. İkinci konudan örnek vereceğim. Burada görsel dönüştürücülerden örnek vermiştim. İkinci konuda bir yapay sinir ağı seçtikten sonra onu hangi algoritmayla eğitmeyiz? Üretken yapay zeka modelleri son zamanlarda bu konuda popülerleşti. GAN modelleri bir önceki jenerasyonda 2016-20 yılları arasında popüler olan onların yerini alan şimdi difüzyon modelleri görüyoruz. Yine yani genel bir örnek verecek olursam son zamanlarda birçok uygulamada ChatGPT dahil örneğin nasıl bir sahne, bir görüntü üretmesine istediğinize dair bir tanım giriyorsunuz. Mesela işte dışarıda koşan bir çocuk resmi üret gibi ve size çok oldukça gerçekçi, detaylı resimler üretebiliyor modeller. Gerçekçiliği sağlayan modeller difüzyon altyapısına sahip modeller. GAN'ların başaramadığını başarabilen bir jenerasyon. Detaylarına girmeyeceğim ama burada da difüzyon modellerinin MR görüntülerini işlemek ve oldukça gerçekçi, detaylara hakim görüntü geri kazanımından örnekler vereceğim. ADADIF isimli model, MRG görüntü geri çatımı için geliştirdiğimiz bir model. Ve burada biraz küçük çıkıyor projektörden ama farklı şekilde eğitilmiş, GAN tabanlı eğitilmiş, daha basit, üretici olmayan deterministik yaklaşımlarla eğitilmiş ve sağ tarafa doğru gittiğimizde DDPM, DIFRICON ve ADADIF dediğimiz difüzyon temelli modeller giderek artan detay korunumu ve gerçekçilik
görünüyor. Eğer projektör daha net çözünürlükle gösteriyor olsaydı daha net gösterebilirdim. SINDIF'te aynısının difüzyon temelli eğitimin eksik kontrastların ya da sekansların geri kazanımına dair uyarlanmış versiyonu. Bu arada yani şunu belirteyim, buradaki modellerin altyapısı yani ağ yapısı evrişimli sinir ağları olabilir, dönüştürücüler olabilir, farklı bir model yapısı olabilir. Burada bahsettiğim yaklaşım daha genel olarak parametreleriyle ağ yapısını nasıl eğitirize yönelik bir yaklaşım. Dolayısıyla ikisi farklı birbirinden bağımsız seçimler. Burada da gene T1 görüntüsünden T2'ye geçiş beyinde, aşağıda T2'den flare'e geçiş örnekleri var. Referans görüntülere oldukça yakın olan difüzyon sonuçları görüyoruz SINDIF ile. Ganta bağlı modeller veya başka difüzyon modelleri bazen bulanıklık yaratabiliyor, halüsinasyon görebiliyor ya da çözünürlük kayıplarına yol açabiliyor. Bu noktaya kadar benim daha yoğunlukla çalıştığım görüntü oluşturma görevlerinden bahsettim. Şimdi biraz daha zincirin sonuna doğru kısımlardan bahsedeceğim. Görüntüler oluştu diyelim. Bunlardan belirli bilişsel parametreleri geri çözümlemeye çalışıyoruz. Nörobilim uygulaması veya nöroklinik uygulama olarak ele alabiliriz. Fonksiyonel MR çekimlerinden örneğin bilişsel parametrelerle ilgili sınıflamalar yapmak mümkün olabiliyor. Bunu bütün beyin fonksiyonel MR çekimleri üzerinde de yapabiliriz. Doğrudan ham fonksiyonel MR verilerini de verebiliriz. 4 boyutlu olarak farklı konumlarda zamana göre değişen aktivasyonlar. Ya da biz önden bir işleme yapıp örneğin işlevsel bağlantısallık parametrelerini bir matris olarak çıkartıp bölgeler arası dinamik de olabilir, statik de olabilir. Ardından bir sınıflayıcıya sokup örneğin denek hangi bilişsel görevi gerçekleştiriyordu veya bir bilişsel hastalık yani nörolojik bir hastalık söz konusuysa sağlıklı bireylerle hasta bireyleri ayrıştırmasını talep edebiliriz bir sınıflayıcıdan. Burada ben bir örnek olarak dönüştürücü modellerinden gene bahsedeceğim. BOLT ismini verdiğimiz model dönüştürücülerin aslında fonksiyonel MRG verilerine uygulanması üzerine bir atlas ile bölge tanımlamaları yapılması sonrasında 2 boyutlu bir matris olarak verileri alıyor. ROI ve zaman ekseni var. Ve ardından görsel dönüştürücü katmanıyla istediğiniz özellikleri, bilişsel görev gerçekleştirilen veya hastalık durumu olabilir, bunları sınıflayabilen bir model. Bunlar çok ufak çıkıyor ama bu modeli tabii diyelim ki normal konvansiyonel modellerden çok daha başarılı bir şekilde sınıflama yaptı. Ama nörobilim çalışmalarında temel hedef sınıflama başarısını yükseğe çekmek değil sadece, aynı zamanda sonuçları yorumlayabilmektir. Hangi bölgelerde aktivasyon bu sınıflama sonucuna yol açtı? Bunun için de modeli daha sonradan Esin hocamız da bahsetti. GradCam tarzı ona benzer analizlerle modelin katsayılarının girdilerde hangi değişimlere ne hızla tepki verdiğini inceleyerek analiz edip daha sonradan örneğin sağdaki örnekte HCP veri setinde gerçekleştirilen farklı bilişsel görevler için hangi bölgeler en çok aktive oluyor ve o sınıflama sonucuna neden oluyor, ona dair bir çözümleme var görebileceğiniz. Tabii bunlar GradCam tarzı modellerin başarı seviyeleri model karmaşıklığı arttıkça biraz sınırlanıyor. Çünkü çok derin katmanlı bir ağda bu gradyanları takip etmek zor. Bunun için de üzerine çalıştığımız bir açıklanabilirlik yaklaşımından örnek vereceğim. Burada en temel sıkıntı bence yapay zeka modellerinin nörobilime uygulanmasında. Bir önceki jenerasyonda baktığınızda çoğunlukla doğrusal sınıflayıcılar kullanıldığını görüyorsunuz. Örneğin MVPA benzeri veya işte çekirdek tabanlı analizlerin temelinde doğrusal bir analiz yatıyor. Bunun sebebi doğrusal olmayan sınıflayıcıların mevcut olmaması değil, bunların yorumlanabilirliğinin az olması. Doğrusal sınıflayıcıların biz düşük performans verdiğini biliyoruz ama eğitilmiş bir modelin katsayılarını inceleyerek doğrudan hangi beyin bölgesi ne kadar katkı veriyor, buna dair bir yorumlama yapmak oldukça kolay. Doğrusal olmayan yapay zeka modellerinde ise bu oldukça karmaşıklaşıyor çünkü verileri doğrudan sınıf kararını atayan bir yapı mevcut değil, çok fazla ara katman var. Bu katmanları nasıl yorumlayacağımız önemli, kritik bir problem. Buna karşılık counterfactual açıklama olarak kullanılan bir yaklaşım var. Yapay zeka uygulama alanlarında bu doğal dil işlemede de bilgisayarla görüde de mevcut.
Bunun temel mantığı şu. Sağ taraftaki örneğe bakarsak iki farklı sınıfımız var burada. Bir durumda denekler motor bir görev gerçekleştiriyor. Diğerinde diyelim ise görsel dikkat görevi gerçekleştiriyorlar. Ve daireler ve yıldızlar bu gösterimde farklı deneklerin fMRI verilerine denk gelsin. Onları iki boyutlu bir yüzeyde görselleştirelim. Bizim yapay zeka modelimizin verdiği karar sınırı doğrusal olmadığı için burada bir eğri şeklinde ifade ediliyor. Ve biz bu kararı neye dayanarak verdiğini anlamaya çalışıyoruz. Counterfactual yöntemler modeli doğrudan gradyanlarını hesaplamak yerine girdilerdeki değişimlerle bu analizi yapmaya çalışıyor. Temel hedefimiz şu, örneğin aşağıda bir okla işaretlenmiş olan daireyi alalım. O daireyi nasıl değiştirebilirdik ki fonksiyonel MR'daki aktivasyonları sınıflayıcı onun bir motor görevi olduğuna ikna olurdu. Hangi öz nitelikleri değiştirirsek fonksiyonel MR verisi içerisinde farklı bir sınıfa gideriz. Bunu minimal değişikliklerle yaptığımızda biz aslında öz nitelikleri yorumlama kabiliyeti kazanmış oluyoruz. Bunu yapma şekli şu, sol tarafta dikkat sınıfındaki beyaz bir noktadan başlıyoruz ve kademe kademe olarak ufak değişikliklerle sınıflayıcı karar eşiğinin öteki tarafına atmaya çalışıyoruz. Bunu en kısa yoldan yapmak ve doğal değişikliklerle yapmak önemli. Yani örneğin ben fonksiyonel MR verisinin içine girip rastgele sayılar yazarsam bu doğallığını bozar. Çünkü zaman üzerinden de bölgeler üzerinden de belirli korelasyonlar var. Bunları bozmadan yapmak için doğal fMRI veri dağılımını öğrenmemiz gerekiyor ve sonra bu dağılıma sadık kalarak en kısa yoldan karşı tarafa geçmek gerekiyor. Doğal fMRI veri dağılımını biz difüzyon modelleriyle öğrendik bu çalışmada ve sonradan o öğrendiğimiz dağılımı kullanarak sınıflayıcının karar eşiğinin öteki tarafına en kısa yoldan geçme üzerine bir model kurguladık. Gene bu hem difüzyon tabanlı eğitim kullanıyor hem de altında dönüştürücü sinir ağ yapısı var. Ve buna dayalı olarak buradaki iki boyutlu matrisler, tabii yorumlaması zor çünkü eksenleri işaretlememişiz, kusura bakmayın ama dikey eksen farklı bölgeleri gösteriyor. Atlas'taki 400 ROI, yatay eksen de zaman ekseni, zamana göre aktivasyonlar nasıl değişiyor. Bizim tekniğimiz Dreamer, bunların hepsi açıklama yapmaya çalışan teknikler, eğitilmiş tek bir ortak sınıflayıcı. Ve sağ tarafta gördüğünüz ortalama aktivasyon farklılıkları farklı görevler arasında. Dreamer onlara en yapısal olarak benzeyen sonuçları veriyor. Bu da aktivasyon farklılıklarının arasındaki esas özü daha iyi yakalayabildiğine dair bir gösterim. Burada da bir sınıflayıcı örneğin burada deneklerin durağan hal fonksiyonel MRG verilerinden cinsiyetlerine dair bir çıkarım yapan sınıflayıcı söz konusu. Bizim yaklaşımımızı kullanarak bu sınıflayıcıyı açıklamaya çalıştık. Yani hangi bölgeler arası bağlantısallık bu sınıflama kararında daha etkin oluyor, ona dair bir açıklama. Burada çok detaylı bahsetmeyeceğim başka uygulamalar da var. Bu çalışmalar daha erken aşamada olduğu için çok girmedim ama örneğin difüzyon modellerinin en yakın zamandaki uygulamalardan bir tanesi görsel beyin bölgelerindeki aktivasyonlara bakarak fonksiyonel MR'da deneyin hangi görüntülere baktığına dair geri çözümlemeler yapılabilmek. Bu çok eski bir problem aslında. 2010'larda da çalışılıyordu ama geri çatılan görüntülerin kalitesi oldukça zayıftı. Difüzyon modellerinin gerçekçi görüntü üretme kapasitesiyle birleştirilince oldukça daha gerçeğe yakın görüntüler oluşturulmaya başlandı. Bir diğer uygulama uğraştığımızda gerçek zamanlı fonksiyonel MRG ile çeşitli hastalıklara yönelik terapi. Bizim ilgilendiğimiz uygulama Parkinson hastalarında deneklerin öz regülasyon öğrenmesi fonksiyonel MRG döngüleriyle onlara bir gösterim sunuyorsunuz. Beyin tepkilerini kontrol etmeyi öğreniyorlar ve böylece motor bölgeler üzerinde bir aktivasyon değişikliği indükte ederek tremoru örneğin azaltabiliyorlar. Bunun için de gene bir sınıflayıcıya ihtiyacınız var. Fonksiyonel MRG aktivasyonlarından
deneyin hangi bilişsel görevi ya da hangi bilişsel eksende hangi tarafa doğru kaydığına dair bir çıkarım yapmanız gerekiyor gerçek zamanlı döngüde. Bunun için de gene yapay sinir ağları kullanılabiliyor. Toparlayacak olursam, burada çok spesifik uygulamalardan bahsettim ama medikal görüntülemede genel olarak yapay zeka şu eksenlerde ilerliyor. Daha gelişmiş sinir ağı yapılarının tasarımı, bunlara eğitmeye yönelik üretken yapay zeka eğitim algoritmalarının ortaya çıkması ve üçüncü olarak da tabii bu açıklaması zor modellerin neden bir kararı verdiğine dair açıklama, yorumlama yöntemlerinin geliştirilmesi. Bunların bir araya gelmesiyle kullanıcıların da daha rahat, güvenerek kullanabileceği, daha yüksek performans veren modellere ulaşılması mümkün. Tabii bu açıkta problemler yok anlamına gelmiyor. Modellerin karmaşıklığı arttıkça daha geniş ve çeşitli veri kümelerinin de olması gerekiyor. Aksi takdirde modelleri düzgün eğitmeniz mümkün değil. Bir diğer konuda şu ana kadar hep görüntüler var, veriler var. Onları işliyoruz olarak bahsettim ama klinikte medikal görüntülemenin kullanımı bu şekilde işlemiyor. Radyolog bir rapor yaratıyor, size başka lab testleri veriliyor. Hasta izlenimi var, elle muayene olabilir, stetoskop sonuçları örneğin. Bunların hepsi bütünleşik olarak değerlendiriliyor klinisyen tarafından. Dolayısıyla multimodal yaklaşım gerekli. Federe öğrenmeden Esin hocamız bahsetmişti. Verideki eksikliği gidermenin en temel ya da bence en sürdürülebilir yaklaşımlarından birisi farklı merkezlerin bir araya gelmesi ve verilerini paylaşmaya gerek kalmadan dağıtık yaklaşımlarla model eğitimi çabaları. Bunlar en azından daha küçük çaplı merkezler için daha mantıklı bir yol olarak önümüzde duruyor. Diğer konuda bahsettiğim, klinikte aslında birçok farklı yapıda veriyi bir araya koyan yapay zeka modelleri kurgulamak daha mantıklı. Bunların tabii veri dağılımları oldukça farklı olduğu için doğrudan aynı yapay zeka modellerini ben buna girdi olarak vereyim dediğinizde örneğin lab testi gibi verilerin arada kaybolması çok mümkün. Çünkü çok büyüklü boyutlu verilerle birleştirmeye çalışıyorsunuz, MR görüntüleri gibi. Burada farklı modalitelerin verilerini koruyan, aynı zamanda birbirine iz düşüren alignment yaklaşımları ön plana çıkıyor. O da yakın zamanda örneğin medical VLM'lerin büyük şirketlerin de bu modelleri paylaştığını görebilirsiniz. BioBird vesaire gibi. Bunlar da önümüzdeki yıllarda popüler olacak konular. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.